Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, 14 Ocak 1923 tarihinde İzmir'de hayata gözlerini yummuştur. O sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi olan Atatürk, vazifesi nedeniyle annesinin cenazesinde bulunamamıştır. Annesinin vefat haberini Eskişehir'de alan Büyük Önder, 27 Ocak günü İzmir'e vardığında onu eşraf ve halk büyük bir kalabalıkla karşılamıştır. Annesinin defnedildiği Ferik Osman Paşa Camii'ne gittiğinde uzun bir müddet annesinin mezarında sessizce durduğu ve ardından dua okuduğu belirtilen Mustafa Kemal Atatürk, annesinin mezarı başında duygu dolu şu konuşmayı gerçekleştirmiştir. Zavallı annem, millet için ülke olan İzmir'in kutsal topraklarına bedenini vermiş bulunuyor. Arkadaşlar, ölüm, yaratılışın en tabii kanunudur. Fakat böyle olmakla beraber bazen ne üzüntü verici görünüşler olur. Burada yatan annem, eziyetin, zorlamanın, bütün milleti felaket uçurumuna götüren bir keyfi idarenin kurbanı olmuştur. Bunu açıklamak için izin verirseniz acı hayatının belli birkaç noktasını sunayım. Abdülhamit devrindeydi. 1905 tarihinde mektepten henüz kurmay yüzbaşı olarak çıkmıştım. Hayata ilk adımı atıyordum. Fakat bu adım hayata değil, zindana rastladı. Gerçekten bir gün beni aldılar ve baskı idaresinin zindanlarına koydular. Orada aylarca kaldım. Annemin bundan ancak hapisten çıktıktan sonra haberi olabildi ve derhal beni görmeye koştu. İstanbul'a geldi. Fakat orada kendisiyle ancak 3-5 gün görüşebildim. Çünkü tekrar baskı idaresinin casusları, cellatları ikametgahımızı sarmış ve beni alıp götürmüşlerdi. Annem ağlayarak arkamdan takip ediyordu. Ben sürgün yerime götürecek olan vapura bindirilirken benimle görüşmesi engellenen annem Sirkeci rıhtımında ağlıyordu. Menfa hayatım annemin mevcudiyetinde bir saika tesir yapmıştı. Sürgünde geçirdiğim yıllar benden ziyade ona ıstırap vermişti. Bir nokta daha. Mütareke zamanında Anadolu'ya geçtiğim zaman yanımda bir adamım vardı. Erzurum'a gelince bu adamı İstanbul'a iade ettim. Annem bu adamın yalnız olarak geldiğini görünce benim hakkımda halife ve padişah tarafından verilmiş olan idam kararının yerine getirildiğini zannetmiş ve bu zan kendisini felce uğratmış. Ondan sonra bütün mücadele seneleri onun hayatını acı, üzüntü içinde geçirtmişti. Padişah ve hükümetinin ve bütün düşmanların daima baskı ve işkencesi altında kalmıştı. İkametgahı 1000 türlü bahanelerle ve nedenlerle basılır ve araştırılır, kendisi rahatsız edilirdi. Annem 3,5 senelik bütün gece ve gündüzlerini gözyaşları içinde geçirdi. Bu gözyaşları ona gözlerini kaybettirdi. Sonunda çok yakın zamanda onu İstanbul'dan kurtarabildim. Ona kavuşabildim ki o artık maddi olarak ölmüştü. Yalnız manevi olarak yaşıyordu. İşte bugün gözlerim yaşlı fakat kalbim müsterih olarak mezarın önünde bulunuyorum. Şüphesiz müteessirim fakat onu, hatta hepimizin büyük annesi, vatanı mahv ve harabiye götüren keyfi saltanat artık bir daha avdet etmemek üzere mezarı Adem'e gömülmüştür. Varsın annem bu toprakların altında yatsın. Fakat milli hakimiyet ilelebet payidar olsun. Bu hakimiyet ilelebet devam edecektir. Bu beni teselli eden en büyük güçtür. Annemin mezarı önünde ve Allah'ın huzurunda yemin ediyorum, bu kadar kan dökerek milletin kazandığı
ve elde tuttuğu hakimiyetin korunması ve savunması için gerekirse annemin yanına gitmekte asla kararsız davranmayacağım. Bugün vesilesiyle Zübeyde anne başta olmak üzere ebediyete göç eden bütün annelerimizi rahmet ve minnetle yad ederken, hayatta olan cennet yürekli annelerimizin ellerinden öper, anneler günlerini en içten dileklerimizle kutlarız. Poyraz Mavi Vatan grubu adına Ünal Gül.